Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok şık, çok zarif bir örgü modelinin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, modelim şöyle sizlere yakından göstereyim. Bu modelim hem yazlık hem de kışlık olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz karmaşık görünse de aslında çok kolay, çok basit bir model. Sizlere çok açık ve net bir şekilde modelimi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Modelimizin ilmek sayısı 15'in katları artı 2 ilmekten oluşmaktadır. Kenar lastik olarak da kahve çatlağı modeli kullandım. Alt kısmı arkadaşlar, alt lastik kısmına da siz kahve çatlağı modeli yapabilirsiniz birkaç sıra. Ben örneğimi sizlere göstermek için bu şekilde denedim. Yani ister lastikli ister de lastiksiz kullanabilirsiniz diye görmeniz açısından. Evet, hızlı bir şekilde modelimin yapılışına geçmek istiyorum. Bu arada kanalıma abone olur ve beğeni tuşuna basarsanız beni çok memnun etmiş olursunuz arkadaşlar. Modelimle ilgili başka bir video ile ilgili sorularınız olursa da yorumlar kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Evet, şimdi hemen hızlıca modelimize geçiş yapıyoruz. Ben burada sadece şöyle göstereyim. Bir örnek aldım. Yani burada 1, 2, 3 kahve çatlağı modeli olacak şekilde şurada bu kısmı sizlere anlatacağım. Yani burası tekrarlayan bir model. Burayı yaptıktan sonra tekrar bu şekilde bakın. Kendini tekrarlayan bir model. Evet, bakın sadece ilmeklerimi attım. Burada 19 tane ilmeğim var. Şöyle ilmeklerimi sizler için netleyeyim arkadaşlar. Pardon, bir saniye hemen. Evet, ilmeklerimi netledim. Hiçbir tane ilmek almadım arkadaşlar. Direkt sadece ilmek attım. Bir tane kenar ilmeğimi şu şekilde düz örüyorum. Buradan iki tane ters. Bir, iki. Bir, iki, üçüncü ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Ve öndeki iki tane ilmeğin üzerinden çıkartıyorum. Buradaki öndeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir artırdım. Tekrardan düz ördüm. Geçiyoruz. Buradan bir, iki tane ters ördüm. Tekrar bir, iki, üçüncü ilmeğimi yine aynı iki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Burada bir düz, bir artırdım. Tekrar bir düz ördüm. İki ters, bir, iki, üçüncü yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Düz artırdım. Tekrar düz ördüm. İki tane ters ve bir de kenar ilmek. Evet. Birinci sıramız bu şekilde. Şimdi tekrardan düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Şöyle söyleyeyim sizlere. 3 tane ters, arka sırada 2 düz,
3 ters, 3 düz. Yani 2 düz, bir tane de kenar ilmeği. Şimdi burada bütün ilmeklerimiz olduğu gibi örüyoruz ikinci sıramızda. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Bir sıra hem önden hem de arkadan örelim ve modelimize devam edelim. Evet, şimdi ikinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramızdayız. Bakın burada üçüncü ilmeğimi alıp bu şekilde kahve çatlağı modelimi yapıyorum. Diğerlerini yapmıyorum arkadaşlar. Diğerlerini düz olarak örüyoruz. Sadece öndeki birinci modelimizi yapıyoruz. Diğerlerini yapmadan olduğu gibi örüyoruz. Evet arkadaşlar, burada bakın şimdi artık burada saymaya arkadaşlar ilk başta 1 2 3 demiştik ya. Burada ikinci kahve çekirdeğinden sonra bu, yani bakın altta bir, ikinci kahve çekirdeğimizin bu dolamasını 1 olarak sayıyoruz burada modelimizde. Buradan sonra sizlere şu şekilde bakın alttaki kahve çekirdeğin üstündeki ikinciyi burada 1 2 3 4 5 6 7 olarak artırmalarımızı bunun üzerinden devam ediyoruz. Evet, şimdi yapalım bunu arkadaşlar. Size en basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir, iki tane ters ilmeğimi ördüm. Burada bakın bir düz ördüm. Bir artırdım. Burada iki tane düz ilmeğim var. İkisini bir aldım. Gördünüz mü? Tekrar 3 ilmeğim oldu. Burada 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz ilmeklerimiz olduğu gibi örüyoruz. Buralarda arkadaşlar hiçbir işlemi yapmıyoruz. Sadece öndeki kahve çatlağı modelimizden artırma yaparak modelimizi çıkartıyoruz. Kafanız asla karışmasın arkadaşlar. Modeli çıkartırken en başından sade sade tek tek yavaş yavaş ilk başta dinleyip sonra uygulamasını yaparsanız daha kolay yapmış olursunuz. Evet, bakın şimdi ikinci artırmamızı yaptık. Bir, iki tane ters aldım. Yine baştaki ilmeğimi sabit olarak alıyorum, düz olarak bir artırdım. Bakın yine tekrar kenardaki iki tane ilmeğimi düz olarak bir alıyorum. İpimi ön tarafta alıp tekrar bir artırma yaparak buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın burada yani ilmek artışına geçtik. 1 2 3 4 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Buradaki yandaki ilmeklerimizi örüyoruz.
Hızlı bir şekilde örmeye çalışıyorum sizler arkadaşlar. Özellikle benden yapmamı istediğiniz bir örnek varsa bana ismini vererek de yorumlar kısmında söylediğinizde arkadaşlar elimden geldiğince örneği çıkartırım. Şunda pardon örüyorduk, yanlış ördük. Evet, burada 1 2 3 4 tane ters ilmeğimizi ördük. Yani ilmek çoğaltmamızı yaptık. Tekrar dördüncüdeyiz. Yine birinci düz ilmeğimi ördüm. Bir artırdım. 2 ilmeğimi ikisini bir aldım. Bir artırdım. Burada bir düz ördüm. Yine bakın. Burada ilmek artmıyor arkadaşlar. 2 4 5 artırdık mı? Tamam, burada artırdık. Tekrar 1 2 1 2 3 1, yani orada kesme işlemi yapmadık. 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3, hemen hızlı bir şekilde sizleri sıkmadan arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, bir, iki, üç. Bakın modelimiz şu şekilde görünüşü. Tekrardan ipimi bir alayım. Ters ilmeklerimi örüyorum. Düz ilmeğimi ördüm. Bir artırdım. Her zaman bu iki ilmeğimi alıyorum. İkisini bir. Tekrardan bir artırdım. Bakın burada bir iki tane ilmek oldu. Bunları ikisini bir aldım. Tekrardan buradan bir artırdım. Yani şu şekilde artırma yapıyorum. Ve ters ilmeklerimi örüyorum. Yani birinci göz sıramız, ikinci göz sıramız, üçüncü göz sıramız oldu. Yani bu şekilde 3 göz olarak örneğimizi tamamlayacağız. Yani arkadaşlar amacımız buradaki şu sıramı bitireyim, sizlere açıklama yapacağım. Evet, bakın buradaki ilk başta ilmeğimiz nasıldı? Burada 3 tane ilmeğimiz vardı. Burada da 3, 6, 8 tane ilmeğimiz vardı. Buradaki ilmeklerimizi 8 tane ilmeğe e, getirip, yani burayı da 8 tane ilmeği tamamlayıp burayı da 3 tane ilmeği tamamlıyoruz ve tekrardan bir sonraki örneğimizde bunlar bittikten sonra bu ilmekler yer değiştirecek arkadaşlar. Sizlere öyle söyleyeyim. O yüzden yanlardan artırma yapıyorum. Yani 8 ilmeği tamamlamak için. Yani ilmek sayımızı mutlaka tam olması lazım. Yoksa örneğimiz de bir sıkıntı olur arkadaşlar. Yani tam çıkmaz. Örnek ilmeklerimiz tam olmadığı takdirde örneklerde kayma olur. 1 2 3 4 5 6 tam 1 2 3
1, 2, 3, 4, 5 ve 6.dayız. Burada kaç yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 6.dayız. Bir de göstereyim. Bir, iki. Şimdi sayalım bakın. Bir düz ördüm. Doladım. 2. İkisini bir aldım. 3. Tekrar doladım. 4. İkisini bir aldım. 5. Tekrar doladım. 6. Bunu da ikisini ördüm. Tek ördüm. 7. 1, 2. Bakın burada 3 tane düzü ilmeğimiz var. Bunu burada arkadaşlar 1, 2, 3 ördüm. Burada 2 tane tersimi şu şekilde, 2 tersimi burada kesme yapıyorum. Tekrardan bakın burada kestim. Bir tane ilmeğe geçirdim. Bu şekilde. İkisini bir aldım. 1, 2, 3. 1, 2 ve de kenar ilmek. Arka sıramızı hızlı bir şekilde örüyoruz. 1, 2, 3. Burada bir tane ilmek aldık, yaptık. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek olmuş burada da. 1, 2, 3. Evet, şimdi son sıramızdayız örneğimizin. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. yapacağız. Hem burada da son artırma ilmeğimiz olacak. Bakın size onu göstereyim. Ters ilmeklerimi ördüm. Bunu düz olarak aldım. 1 sayalım. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın ikisini bir alıyorum. Bu 7. Tekrar ilmeğimi önüme getirip bu da 8. En son ilmeğimiz artırarak 8'i tamamladık. 1, 2. Tekrardan burada 3 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3. Bunu bu şekilde bir ilmek yaptım. Tekrardan bir ters ördüm. 1, 2, 3 ilmeğimi bakın düz aldım. Üçünü bir. 1, 2, 3 tane ters ördüm ve arka yüzündeyim. Buraya mutlaka bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3 düz. 1. Buradaki düzü ters örüyorum. Yandakini de ters örüyorum. Burada 3 tane ters oldu. 1, 2 düz. Bakın burada kaç tane ilmeğimiz olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Gördüğünüz gibi 8 tane ilmeği tamamladık. Burayı 3 ilmek yaptık. Burayı da 8 ilmeği tamamladık. İlmeklerim de çıktı kaydı. Evet, kenarları değiştiriyoruz. Evet, burada örneğimizi tamamladık. Şimdi ikinci örneğe geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Yani buradaki bu sıramızı yapıyoruz.
Şimdi sizlere onu göstereyim. Buradan 1, 2, 3 tane düz ördüm. Tekrar 2 ters, 1, 2. Yine 1, 2, 3 düz. Burada da 1, 2 ters, kenardaki ortadaki sabit ilmek. Şimdi burada 3 tane düz ilmeğimiz var. Buradaki 3. ilmeğimi ikisinin üzerinden geçiriyorum. Bir ördüm, bir artırdım, tekrar bir ördüm. Kenardaki ilmeklerimi de örüyorum. Yani buradaki ilk şimdi yaptığımız artırmamızı burada örneğimizi 1 olarak sayıyoruz. Hani burada 7 defa yaptık ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaptığımız buradaki işlemin aynısını buradan şimdi 1 olarak sayıyoruz ve 2'de 3'te ne yaptıysak aynısını bu kısımda buradaki ilmeklerde yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu kadar örneğimizin yapılışı. Gördüğünüz gibi kolay, basit bir arkadaşlar model. Görünüşü güzel, şık, biraz karmaşık dursa da aslında anlayarak yaptıktan sonra oldukça da kolay bir örnek. Arka yüzünü de hızlı bir şekilde örüyorum. Hızlı öreceğim diye ilmeklerim kaçtı. Evet. Bakın bu şekilde. Sizlere tekrardan basitçe anlatayım. Bakın burada hemen burada ilmek kurulumu yaparken burada birinci artırmamızı yaptık. Yani buradaki birinciyi buradan sayıyoruz. 1. Şimdi 2'de ne yaptık? Aynısını burada yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 tekrar buradan yapıyoruz. 7'yi tamamladık. Tekrar 8'e geçtiğimizde yine aynı bu örneği buraya tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.